Değerli seyirciler, yeni bir empatiye, yine empatiye hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir meslektaşımı misafir etme keyfini yaşıyoruz burada. Kendisini Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nın müdavimleri, seyircileri çok iyi tanırlar. Daha sonra çok iyi dizilerde çok iyi performanslarını izledik. Hoş geldin Gülenay Kalkan Ünlüoğlu. Hoş bulduk Ahmetciğim. Ünlüoğlu evlendikten sonraki Evlendikten soyadın. sonra. Kalkan'ı da hiçbir zaman kaldırmadın. Kalkanı da Sen zaten bırakmadım. Gülenay Kalkan olarak hayatımıza girmiştin. Evet. Ne var ne yok, nasılsın canım? Vallahi iyi, çok şükür her şey yolunda. İyi gidiyor. Şükür kavuşturana ne zamandır Evet, görüşememiştik. çok uzun zaman Bu oldu. İstanbul bizi böyle yaptı. Ben de çok mutlu oldum tekrar karşılaştığımız için. İki Ankaralı bakalım ne yapacak, Evet, iki keyfini Ankaralı, çıkartalım. evet çıkartalım. O kadar farklı bir program ki bu. Hayal gücünü çalıştıran. Yani hoş değil ama doğuyoruz ölmek için. Genç oyuncuları nasıl buluyorsun? Eğitimlerini zayıf buluyorum. Affedemediğin birileri var mı? Kolay insan siler misin? Ha. Yok. Çok birdenbire şey ben oldu. dedim. Bak hiç kimse yok mu? Bir daha soruyorum. Kadın deniz gibidir, hem dalgalı hem durgun. Aşk ne demek? Aşk gelince başa hiçbir şeyi görmüyorsun. Evlilik ne demek? Tarık'ın ne kadar zor bir adam olduğunu sen biliyorsun. Bilmem. Belli ki geçinmeye gönlüm varmış benim. Hala soyadını taşıyorsun. Taşıyorum Hep taşıyacaksın. Tarık gitti, daha bari soyadını ben devam ettireceğim. Yaz bitmeyecek bir şey. Bitmiyor. Ne yapıyorsun? Bu ara sen Güller ve Günahlar'da oynuyorsun. Sevim Ara dizi Tecel'di var, değil mi Sevim karakterin adı? Tecer. Bu ara dizi var. Biraz yoğun gidiyor dizi. Seyirciden de çok güzel Dönüşler geri alıyorsun. dönüşler var ve de güzel tutan bir dizi. Herkes çok keyifli yaşıyor. Evet, evet. İyi gidiyor yani her şey. Şu ara dizi olduğu için açıkçası çok fazla bir şey yapamıyorum. Bence mutlu olduğun bir işte olmak kadar güzel bir Çok, şey yok. evet, Çünkü evet. öteki türlü yani Eziyet. evet Eziyet. bir sıkıntıya dönüşebiliyor. Bazı işlerini hatırlatmak isterim. Televizyonu kastediyorum. Hani çünkü oyunlarını saymaya kalksak Evet, programın süresi evet yetmez. program. Evet ve Doğru. ne kadar şahane oyunlardı Çok. oynanan. Ben çok şanslıyım. Çoğunu da seyrettim Ankara'da. Sağ ol. Televizyonda Mazi Kalbimde Yaradır var, Anne var, Yasak Elma, Ben Bu Cihana Sığmazam, İnci Taneleri. Bunların hepsi çok iyi tepki almış seyirciden işler. Bugünün Saraylısı. Bugünün Saraylısı. Hepsini saymıyorum. Hepsini Aynen, saymak evet. mümkün değil zaten. Şimdi de Güller ve Günahlar Günahlar. var. Sinema Sinema var gene Kocan tabii de kadar yani. konuş. Ha, Evet, evet. Suyun Öte Yanı vardı. Rahmetli Thomas'in, Thomas Giritioğlu çekmişti. O tabii çok eski. Evet. Yani o zaman Eski ve Ankara'daydım. güzel işler. Güzeldi, çok güzeldi. Ankara'daydım o zaman. İstanbul'a gelince de var birkaç film daha ama en önemlisi ve şu anda hani hala seyredildiği zaman çok herkesin severek seyrettiği Kocan Kadar Konuş. Evet. Onu 2 bölüm çektik. Ezgi mi vardı? Ezgi Mola Ezgi vardı, vardı, Murat vardı Murat yine. vardı. Evet. O çok güzeldi. Onun dışında henüz şu anda bir tane var bir dijital yaptım ama daha o yayına girmedi. O Güzel, da bir sinema önümüzde o da var. filmi. O da yayınlanacak. Valla güzel iş geldiği zaman kabul ediyorum. Tabii. Yani bakıyorum zamanım da uyuyorsa eğer, seviyorsam da senaryoyu niye oynamayayım? Valla Gülenay en zamansız oyunculardan birisi. Gerçekten. Ne zaman seni görsek hiç yadırgamadan bir güven duygusuyla Ay, ekrana çok teşekkür bağlanıyoruz. ederim, çok teşekkür İyi ki ederim. varsın. Peki İstanbul'dan memnun musun yoksa Çok. Ankara'yı özlüyor musun? Yok. Vallahi mı? Valla sen özlüyor Ankaralıları musun? kırma. Ben özlüyorum. Ya. Evet. Ama Ankara bizim Çünkü dönemimizde ben çok iyi Başak değil Burcu'yum. miydi? Ben düzen Sen düzen seviyorum. adamısın. Ben de Boğa burcuyum. Aslında çok sadakatli bir burçtur Boğa. Tabii. Ankara'ya Hayatın onun kanıtı zaten senin evet hayatın. evet hayatım kanıtı ama Ankara şöyle Ahmetciğim, Ankara'yı tabii ki çok seviyorum. Doğduğum şehir Bir benim. kasveti vardır. O da güzeldi ama Evet. bizim dönemlerimiz daha mı iyiydi? Daha iyiydi tabii. Çok iyiydi. Daha yumuşak bir Ankara'ydı. Yumuşaktı. Gidilecek, Oyunlarımız edilecek çok yerleri güzeldi. vardı. Oyunlar Çok insanı inanılmaz. kaybetmemiştik ve de müthiş oyunlar oynanıyordu. Orada Kaybetmek büyüdük. aklımızdan da geçmiyordu o zamanlar. Geçmiyordu. Gençtik, hep öyle gidecek hayat Hep öyle gidecek zannediyorduk. zannettik ama tabii öyle olmadığını görüyoruz ama tabii o edep ve terbiyeyle Ankaralıların böyle bir edebi vardır ya Vardır. ve sanata düşkünlüğü vardır. İş disiplini vardır. Kültürü sever, okumayı sever.
Başka tiyatroya çaresi de gider, yoktur senfoniye Ankara. giderdik. Ankara'da başka çaresi Çare de yoktur. yok Evet. çünkü başka bir şey de yoktu ama öyle deme. Şimdi her cumartesi mesela ya da cuma akşamları senfoni orkestrasını dinlemeye giderdik Evet, Cumhurbaşkanlığı'nda. oralarda selamlaşır, görüşürdük. Görüşürdük. Tiyatrolarda çok güzel oyunlar vardı. Çok iyi aktörler, Altın çağıydı aktrisler o zaman vardı. tabii. Sonra İstanbul'a gelince ben de baba tarafım İstanbullu olduğu için benim İstanbul'da çok sevdim aslında. Sevilmez Zor bir mi? Bu da şehir, İstanbul yani. zor bir şehir, dünya şehri. Ama o zorlukları ben galiba alt edebiliyorum ve seviyorum Keyfini İstanbul'u da. çıkart. Evet. Aslında Keyfini memleketimizin her yeri çıkartana çok güzel İstanbul'dan de. daha iyi bir yer yeryüzünde zaten Ya az. zaten yok, Ha, hayır yok. tabii. Böyle bir deniz dünyanın hiçbir yerinde yok Yok, zaten. evet. Ortasından deniz geçen bir Aynen. şehrimiz var. Gülenay'cığım, anılar sana ne ifade ediyor? Neden kıymetlidir anılar? Yaşanmışlıklar iyi ya da kötü, ne olursa olsun fark etmiyor. İyi ya da güzel. Hayatın bize kattığı değerler. Seni büyüten şeyler, anılar. Büyümemize çok faydası var. O günler bugünlere getiriyor. Daha da büyüyeceğiz, daha da bu anıları Daha da bitmedi bu kotaracağız. iş diyorsun. Daha bitmedi ama bugüne kadar olan anılar acısıyla tatlısıyla güzel, Bizi tarif büyüten eden şeyler, şeyler değil mi bizi biraz da? tarif eden şeyler. Acılar desem ne dersin? İnsanoğlu öğrenebilmek için hep illaki acıya mı maruz kalmak zorunda? Hep acı yoluyla mı Yok, öğreneceğiz? değil. Ama galiba acı bizi daha büyümemize yardımcı oluyor. Daha farklı düşünmemize, daha farkındalıklı olmamıza yol açıyor belki acılar. Ağırlaştırıyor mu bizi? Ağırlaştırıyor ya da daha çok düşünmemize sebep olabiliyor. Ee, Sevinçler ve mutluluklar çok güzel. Bu da büyütüyor elbette. Ama sanki ne bileyim ben acıyla mı yoğruluyoruz acaba? Onu bir öğretici bir deneyim olarak mı algılıyorsun Evet, sen acıyı? evet. Daha mı tahammül edilir oluyor öyle Tabii, olunca? tabii kesinlikle. Haklısın. Çok güzel cevaplar verdin. Bir son Hı sorum hı. var. Yoksulluk nedir Gülenay? Yani yoksulluktan öte yol var mı? Bence yoksulluk, parayla bağdaştırmıyorum ben yoksulluğu sadece. O önemli değil mi? Tabii ki çok önemli. Tabii ki hele günümüzde çok önemli. Ama sevginin yoksunu olmak, Değil mi? iyiliğin yoksunu olmak. Bunlar da çok önemli. Yani o yoksulluk deyince ben sadece hani fakirlik çünkü Duygusal fakirlikte yoksulluktan da. duygusalda da fakir olabilirsin. Çok zengin olursun ama duygusal olarak çok fakir olursun. Çok O da bir tür yoksul yoksulluktur olursun. diyorsun. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Yoksulluk her anlamda yoksulluk. O yüzden sadece paraya bağlamıyorum ama elbette ki çok önemli parada. Ağzına sağlık. Çok güzel söyledin. Gülenay'ı yolcu ediyorum. İster kahve iç, ister şöyle bir dolaş Tamam, bir dolanayım dışarılarda. geleyim ben. Ben şimdi bak sana kimmişsin onu söylüyorum. Peki. Gülenay gitti. İlk hikayemizde 1944 yılında Antalya'nın bir köyünde dünyaya geliyorsun. Yıl 44, Antalya'da bir köy. Çok çocuklu ve yoksul bir ailenin kızısın. Annen ev hanımı, baban pazarcı. Bağdan bahçeden topladıklarını pazarda satarak geçiminizi sağlamaya çalışıyor. Annen, kardeşlerin ve sen de bazen babana yardım ediyorsunuz. Bilhassa sen Toros Dağları'nın eteklerinde dolanıp ada çayı toplamayı seviyorsun. Ve annen size çoğu zaman ada çayı yapıp içiriyor. Ada çayının kokusu iyi geliyor sana. Bu sayede huzur buluyor, rahatlıyorsun. Her gece yatmadan önce ada çayı içme ritüeliniz var. Şimdi 4-5 yaşında bir çocuksun. Ada çayını seviyorsun. Onun kokusuyla büyüyorsun. Bu ada çayı sende ne tür bir etki yaratıyor Ada çayının acaba? kokusu güzel, mis gibi. Çünkü 4-5 yaşındaki bir Evet, çocuk tatlı ister, şeker ister. tatlı Ada ister, çayı da şeker neyin ister nesi? ama yani onun kokusu belki o bağın, bahçenin, dağın etekleri orada yaşıyor. Bence evet baba gidiyor, o pazara gidiyor. Anne sana bak kaç kardeşiz? Çok Çok kalabalıksınız. kalabalığız. Belki onunla yetinmeyi biliyor. Belki o Bir tatlıyı yiyemiyor. aidiyetin kokusu mu acaba? Öyle bir şey Olabilir. diyorsun değil Evet, mi? evet. Çok doğru. Bağ Çok bahçe dedin, haklısın. Evet. aidiyetin kokusu. Aidiyetin kokusu doğru. Bravo. Peki eviniz şenlikli. Şenlikli.
Kalabalık. Akrabanız çok, kalabalıksınız. Hep birlikte gülüyor, eğleniyorsunuz. Yeğenler, kuzenler, oyunlar oynanıyor, şarkılar söyleniyor. Saatlerce uzun bir sofra paylaşılıyor. Muhabbet ediyorsunuz. Amcanın bir radyosu var, hiç susmuyor o radyo. Baban türkülere eşlik ediyor. Sen de türküleri çok seviyorsun ama maalesef türküler karın doyurmuyor. Babam pazarcılık yaparak evini geçindirmekte zorlanıyor. Bu yüzden akşamları akrabalarınızın evlerinde karnınızı doyurduğunuz bile oluyor. Evde olamıyor yani. Biraz ileri sarıyorum. 44'te doğmuştun. Geldik 1950 yılına. Şimdi 6 yaşındasın. Bu hayatı nasıl değerlendiriyorsun? Yani biraz yokluk var. Her şey az veya yok. 6 yaşında bir çocuk bunu nasıl algılar? Ne oluyordu hatırlıyor musun 6 Yani yaşında? 6 yaşında belki etraftaki aileleri gördükçe, belki daha durumu iyi olanları gördükçe, hani belki oyuncaklarını isteyebilirim. Keşke benim de böyle oyuncaklarım olsaydı diyebilirim. Keşke Diyor muydun? diyordum tabii. Diyordum. Diyordum tabii çünkü 6 yaşında yoksul, baba zor geçindiriyor. Onların yani bize oyuncak alacak durumları o kadar yok. Zaten bu Aşınız kadar da eksik zaten. oyuncak da yok Evet. zaten o dönemlerde. Öyle bir aile değiliz. Aşımız eksik ama mutluluğumuz var. Seviyoruz birbirimizi aile olarak. 6 yaşındayken Seviyoruz. varlığı Babanın yokluğu o fark ediyor fark musun? etmiyorum. Fark Aslında etmiyorsun. fark etmiyorum ama şunu fark edebilirim o zamanlar. Keşke daha çok aşımız olsaydı. Keşke babam daha mutlu Daha çok olabilseydi. evde olsaydı Daha çok belki. evde olsaydı. Annem bu kadar yorulmasaydı. Onları düşünebilecek bir yaş, 6 yaş. Çok büyük bir yaş değil ama Az da değil. az Bilinç da değil. vardır. Yani bir de o yöre insanı çocuk yaşında da biraz olgunlaştırabiliyor. Anladım. Yani o çocuksu mutlulukların çok fazla olamayabiliyor o yoksullukla. Yoksulluğunuz sende gerçekten de derin bir hüzün yaratıyor. Akrabalarınızın evinde yemek yemek, Evet, babanın yorgun bakışları seni üzüyor. Hatırlatayım gene 6 evet, evet. yaşındasın. O sene okula başlıyorsun. Zira baban okumanı istiyor. Sen oku da yoksul olma diye şartları zorluyor. Fakat ne yazık ki okulda yoksulluğun daha fazla gözüne Göze batmaya batıyor. başlıyor. Çünkü daha çok insan görüyorsun. Tabii. Arkadaşlarının birden fazla defteri, kalemi, boyası varken sen tek bir defterle kalemle derslere girip çıkıyorsun. Beslenme saatlerinde yemeğini kimseye görünmeden bir kenarda mahcup yiyorsun. Çünkü annen çantana kuru bir ekmekten başka bir şey Koyamıyor. koyamıyor. Şartlar öyle. O niye mahcup oluyor? Neden yemeğini saklıyorsun? Yoksulluk utanç verici bir şey mi? Ya o yaşta utanç verici 6 bana. yaşında Bana öyleymiş. utanç verici. Yani bir de etrafımda benim gibi olmayan insanları gözlemledikçe ya böyle yaşamlarda varmış diye biliyorum. Yani benim niye yok, onun niye var? Belki çok ayırdığına varmıyorum ama Sorular mı gelmeye saklıyorum. başladı artık? Tabii gelmeye başladı. Yani onun çantasında o var da bende niye olamıyor? Ya da onlarda o kadar kalem var da benim niye yok? Ya da bir defterim var niye 3 defterim yok? Bu soruları soruyorum. Kızıyor Soruyorum. musun? Öfkeleniyor musun? Öfkelen öfkelenmiyorum ama bunun yoksunluğunu hissediyorum. İçerliyorum diyorsun. İçerliyorum yani acaba nasıl olabilir? Niye olmadı diye belki soruyorum kendime. Niye benim de yok diye soruyorum. Ya da niye bu böyle bir yaşamım var diye soruyorum. Yoksulluk sana maddi bir durumdan öte aslında bir veba gibi geliyor. Ada çayına derdini anlatıyorsun. Ada çayıyla rahatlamaya çalışıyorsun. İlkokul ve ortaokul yılların böyle geçip gidiyor. Geldik 1958 yılına. 14 yaşındasın şimdi. Ortaokulu bitirdin. Ve okulu bırakıp ailene destek olmaya karar veriyorsun. Yıllar geçerken bağdan bahçeden topladığın meyve ve sebzeleri sen de baban gibi pazarda satmaya başlıyorsun. Tezgahında her şey var. Maydanoz, marul, lahana, kıvırcık, domates, salatalık ama senin tezgahına uğrayanların en çok rağbet ettiği şey Ada çayı. ada çayı. Çok merak ediyorum. Senin bu ada çayı merakın, meylin nedir? Yani bir şeyin sembolü. Evet, tamam dedik ki hani bir aidiyet şeyi Aidiyet belki. duygusu dedik ama ya işte o çocuk yaşta o zihinde, beyinde o koku kalmış. Onu içince
belli ki mutlu olmuşuz. İyi gelmiş. İyi gelmiş çocuklukta. Ritüellerimiz var çünkü. Akşam demleniyor çay, ada çayı. Zaten rahatlatan bir ot. Belki onu çocuklar, anne baba falan o ritüeli seviyorum. Onu hatırlattığı için de belki Bir birliktelik aidiyet şeyi. duygusunun Evet. ötesinde o birlikteliği bana anımsatıyor ada çayı. O yüzden benim için çok önemli. Kazancın günden güne artıyor. Baban da bu duruma çok seviniyor. Sen akşamları sevincini ada çayıyla paylaşıyorsun. O senin için artık bir dost, bir sırdaş. Bu süreçte ablaların, abilerin sırayla evlenip gidiyorlar. Seneler seneleri kovalıyor. Geldik 69 yılına, 25 yaşındasın şimdi. Pazara gidip geliyorsun, çalışmaya devam. Pazar yerinde sırtında yük taşıyan birine, bir hamala aşık oluyorsun. O da sana aşık. Gizli gizli buluşuyor, görüşüyorsunuz. 25 yaşında hayatının bağrında. Aileni yoksulluktan kurtarmak için okulu bırakmışsın. Pazarda tezgah açmışsın. Ama şimdi de başka birinin yükünü omuzlarına almak üzeresin. Bunca yoksulluktan sonra aşık olduğun kişinin mesleği önemli değil miydi? Aşk, aşk. Gelince başa hiçbir şeyi görmüyorsun. Yani aşıktım ve hayat birlikte olunca sanki daha iyi gidecek, belki daha iyi yere evrilir diye düşünüyorum. Belki gücümüzü birleştiririz. O da benle birlikte belki ne bileyim daha farklı yerlere satıp bu yetiştirdiklerimizi onu da İşi hammallıktan geliştirebiliriz kurtarıp diye mi düşünüyorsun? ben öyle düşünüyorum Geliştirebiliriz. ama önceliğim aşk. Yani o aşkı seviyorum. Onun gözlerinde, onun birlikte olduğumuzda. Yani ne bileyim oturup onunla da ada çayı içmek büyük keyif. Aşık olduğun kişinin mesleği tam da söylediğin gibi hiç önemli değil. Sen kendi değirmenini döndürüyorsun zaten ve bu kişiyle evlenmek istiyorsun. Ailen karşı çıkmıyor. Dünya evine giriyorsunuz. Eşine de ada çayını sevdiriyorsun. Tam da söylediğin gibi yine. Ve ada çayıyla her anını paylaşmaya devam ediyorsun. Eşinle birlikte meyve sebze yetiştirip satıyorsunuz. Zamanla kendinize bir kamyon alıp Evet. pazar yerine ürünleri taşıyorsunuz. Çünkü ben Çalışıyorsunuz. bunları düşledim. Aynen. Düşlemeden olmuyor değil mi? Tabii hayal. Çalışıyor, aşkınızı yaşıyorsunuz. 3 evladınız oluyor. Çocuklarınızla yıllar geçerken yuva kuruyorlar. Her şey yolunda, mutluyken seneler göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Geldik 99 yılına. Şimdi 55 yaşındasın. Bir gün eşin ne yazık ki kamyondan yuvarlanıp düşüp, üstelik tam da beyninin kafasının üstüne düşüp yerlere seriliyor ve apar topar hastaneye kaldırılıyor. Geçirdiği beyin ameliyatının sonucunda ne yazık ki hafızasını kaybediyor, çalışamaz, bakıma muhtaç bir hale geliyor. 30 yıllık eşin artık bakıma muhtaç, hiçbir şey hatırlamıyor. Ne hissediyorsun? Bundan sonra ne yapacaksın? Tam 55 yaşında oluyor bunlar. Valla 30 yıllık eşim, severek evlenmişim, 3 çocuğum var. Benim onu terk etmem diye bir şey söz konusu zaten değil. Onunla birlikte hayatı nasıl kolaylaştırabilirim diye düşünüyorum. 3 çocuğum var, zor ama Onlar gitmişler zaten ufak ufak, yuva kurmuşlar. belki yuva kurdular ama ben kocamın yanındayım ve ona bakarım ben. Ve bakarım yani Hiçbir şey hafızayı hatırlamayan birisini, hatırlamasın. Hiç önemli değil. Ben engelli. eski günleri anıp belki ona hatırlatmaya çalışıp bırakmıyorum onu. Onunla beraberim. Peki. Evlatların elbette sana destek olmaya çalışıyor. Sen de eşine ada çayı ikram ederek ona geçmişini, anılarını hatırlatmaya çalışıyorsun. Gece gündüz başındasın, başını bekliyorsun. Seni ve her şeyi hatırlaması için gözlerinin içine bakıyorsun ama nafile. Eşinin, Çaresiz. evet, eşinin hafızası gitti gider. Sense bu zor günleri ada çayıyla dertleşerek geçirmeye devam ediyorsun. Pazara tek başına çıkıyorsun. İşe devam tabii ki. Çocukların eşinle ilgileniyor ama dönüşümlü olarak bakıyorsunuz. Ona dönüşerek bakıyorsunuz. Ancak o sıralarda bütün aksilikler biraz arka arkaya sıralanıyor. Kızın, evladın bir trafik kazası geçiriyor. Bir bacağı kamyon kasasının altında kalıyor ve maalesef bacağını kaybediyor. Oğlunda ise
tam aynı sıralarda kemik erimesi teşhisi koyuluyor. Böyle bir sıkıntıya giriyorsunuz. Eşin çok fazla üst üste geldi her şey. Buradan da bir çıkış yolu var mı sence? Yani çıkış yolunu bulmaya çalışıyorum, çıkış yolunu. Çünkü başa geldi. Bu bir sınav. Bu sınavı vermem lazım. Ama nasıl vereceğim? Belki o kemik erimesi çocuğu zamanında doğru besleyemediğim için olabilir. Kızın tek bacağı, o da yanıma geldi. Yani bilmiyorum. Başa Bırak, çıkmaya çalışırım. bırakıp kaçmayı düşündün mü Yok, hiç? düşünmem. Öyle mi? Yok, düşünmem. Kendi kendine Düşünmem. yetebilen bir insansın çünkü. Kendi Evet, hayatını yok, sürdürebilirsin. Bütün bunları evet. nasıl taşıyacaksın? Hayatım bu olduğu için yani hayatım böyle çizilmiş. Severek evlenmişim. 30 yaşında, 30 yıl sonra bu olmuş, çocuklar olmuş. Bunlar ben bunları bırakıp gidemem. Ben bunlarla yaşamaya devam ederim.